Doktor Eleanor Ashworth'un parmakları eski deri cilde dokunduğunda titredi. Bodleian Kütüphanesi'nin arşiv katında, Oxford'un soğuk kış sabahında, yüzyıllardır kimsenin açmadığı bir sandığın içindeydi. "Tanrım," diye fısıldadı. Yanındaki genç asistanı Marcus ona döndü. "Ne buldunuz profesör?" Eleanor kitabı dikkatlice kaldırdı. Kapakta altın yaldızlarla yazılmış Latince kelimeler vardı. Liber Facierum Perditi Kayıp Yüzler kitabı. 1562 tarihli bir el yazması. Venedik'ten, sayfaları çevirirken soluk soluğa kaldı. Her sayfa farklı bir maskenin çizimiydi, Venedik karnaval maskeleri. Ama altlarında şifreli notlar, garip semboller ve kan gibi görünen lekeler. Marcus omzunun üzerinden baktı. "Bunlar sadece maske çizimleri mi?" "Hayır." Eleanor parmağını bir sayfanın kenarındaki küçük nota kaydırdı. İtalyanca yazılmıştı ancak kelimelerin çoğu bulanıktı. "Bak, burada bir isim var. Giacomo Venner. Ve bir tarih 1576. Veba yılı," dedi Marcus. "Venedik nüfusunun 1/3'ünü kaybetti." Eleanor başını salladı ama gözleri bir başka ayrıntıya takılmıştı. Sayfanın köşesinde, neredeyse görünmez bir el yazısıyla küçük bir not, 999 arasında gerçek yatar. Doe'nin laneti, maskenin ardında. Kalbi hızlandı. Kariyerinin büyük kısmını Rönesans İtalya'sında gizli topluluklar üzerine araştırmaya adamıştı. Ve bu beklenmedik bir keşifti. "Marcus, bu sandığın nereden geldiğini öğrenmemiz gerek." Genç adam kayıtlara baktı. 1897'de bağışlanmış. Bağışçı, Lord Henry Pemberton, Venedik'te yaşamış, orada ölmüş. Eleanor kaşlarını çattı. Pemberton ismini biliyordu. 19. yüzyılın sonlarında Venedik'te yaşayan İngiliz aristokratlarından biriydi. Ancak çevresinde her zaman karanlık söylentiler dolaşmıştı. İntihar ettiği söylenirdi, ancak bazıları cinayet olduğunu fısıldardı. "Pemberton'ın özel koleksiyonunu araştırmamız lazım," dedi Eleanor. "Bu kitap onun elinde nasıl bitti?" 3 gün sonra Eleanor kendini Londra'nın doğu ucundaki eski bir arşiv binasında buldu. Pemberton ailesinin kalan belgeleri burada saklanıyordu, kimsenin umursamadığı, unutulmuş bir koleksiyonda. Tozlu kutular arasında ararken bir mektup buldu. 1896 tarihli, Lord Henry Pemberton'dan ablası Lady Catherine'e yazılmıştı. "Sevgili Catherine, artık geri dönemeyeceğimi biliyorsun. Bulduğum şey, tarif edilemez. 9 maskeli meclisin varlığını kanıtladım. 1576'da, veba sırasında, 9 Venedik asilzadesi gizlice toplanmış. Ama toplantılarının nedeni salgınla mücadele değildi. Başka bir şeydi. Çok daha karanlık bir şey. Palazzo Venier'deki gizli odayı buldum. Duvarlarda hala semboller var. Ve günlükler. Oh Catherine, günlükler. Ne yaptıklarını, kimleri kurban ettiklerini anlatan günlükler. Ama birisi beni izliyor. Geceleyin maskeliler görüyorum. Rüya mı gerçek mi artık bilmiyorum. Eğer bir şey olursa, kutudaki kitabı Oxford'a gönder. Orası güvenli olacaktır. Sonsuza dek kardeşin, Henry." Eleanor'ın eli titredi. Palazzo Venner, Venedik'in en gizemli binalarından biriydi. 18. yüzyılda inşa edilmiş ama hiç tamamlanmamıştı. Şimdi Guggenheim Müzesi'ydi, ancak binanın alt katları hala kapalıydı. Telefonu çıkardı ve eski bir meslektaşını aradı. Profesör Giovanni Santoro, Venedik Üniversitesi'nde sanat tarihi profesörüydü. "Giovanni, acil bir şey var, Palazzo Venier'in alt katlarına erişmem gerekiyor." Telefonun diğer ucunda bir duraklama. "Eleanor, orası 30 yıldır kapalı." "Neden?" 1576'dan kalma bir gizli toplulukla ilgili bir şey buldum. 9 maskeli meclis. Senin hiç duydun mu? Uzun bir sessizlik. Sonra Giovanni'nin sesi, neredeyse fısıltıyla, "Nereden duydun bu ismi? Demek biliyorsun." "Eleanor, bazı sırlar gömülü kalmalı. Venedik'te eski bir söz vardır, maskenin ardına bakmak isteyenin yüzünü kaybeder." "Giovanni, ama gel, konuşmalıyız, yüz yüze." Venedik Marco Polo havalimanına indiğinde Kasım yağmuru bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Eleanor bir vaporetoya bindi, Grand Kanal boyunca süzülürken şehrin su üzerindeki yansımasını seyretti. Her zamanki gibi büyüleyiciydi ancak bu sefer farklı görünüyordu. Sanki her eski sarayın, her dar sokağın bir sırrı vardı. Giovanni onu köprü yakınında bir küçük kafede bekliyordu.
60 yaşlarındaydı, beyaz saçlı, yorgun gözlüydü. Eleanor'ı görünce ayağa kalktı ama gülümsemedi. "Kitabı getirdin mi?" diye sordu. Eleanor çantasından dikkatle paketlenmiş el yazmasını çıkardı. Giovanni'nin yüzü soldu. Demek gerçekmiş. Yıllardır efsane olduğunu düşündüm. "Ne biliyorsun Giovanni? 9 maskeli meclis neydi?" Yaşlı profesör pencereden dışarı, yağmurlu kanala baktı. 1576'da Venedik Cumhuriyeti en karanlık dönemini yaşıyordu. Veba her gün yüzlerce kişiyi öldürüyordu. İnsanlar paniğe kapılmıştı. Ve panik içinde, insanlar korkunç şeyler yapar. Sesini alçalttı. 9 zengin, güçlü aile Venier, Mocenigo, Grimani ve diğerleri gizli bir topluluk kurdu. Resmi amaçları vebayı durdurmak için gizli çareler bulmaktı. Ancak gerçek amaçları neydi? Güç, ölümsüzlük, deliliğin sınırlarını zorlayan şeyler. Giovanni duraksadı. Eski metinlere göre bir ritüel buldular. İnsan kurbanları, belirli koşullarda, belirli astrolojik hizalamalarda öldürülürse, güç transfer edilebilirmiş. Kurbanın yaşam enerjisi, katile geçermiş. Eleanor inanamayarak baktı. Bu saçmalık. Elbette. Ama onlar inanıyordu. Ve 9 kişi öldürdüler, her bir maske için bir kurban. Genç, güzel, masum insanlar. Hepsini gizli bir odada, Palazzo Venier'in altında. Giovanni önüne bir eski fotoğraf koydu. Siyah beyaz, bulanık bir görüntü. Bir duvar freski gösteriyordu 9 maskenin dairesel bir dizilimi. Bu fotoğrafı 1960'da bir restorasyon işçisi çekmiş. Ertesi gün kaybolmuş. Hiç bulunamamış. Eleanor fotoğrafı inceledi. Her maske farklıydı: Bauta, Moreda, Medico della Peste, Volto, Larva. Her birinin altında bir sembol. Ve ortada, 9'unun ortasında, başka bir şey. Belirsiz ama sanki, bir yüz gibiydi. İnsan yüzü değil, başka bir şey. Peki Lord Pemberton? Ah, zavallı Henry. Giovanni başını salladı. 1890'larda Venedik'e geldi. Okültizmle meşguldü. 9 maskeli meclisin hikayesini duydu ve saplantı haline geldi. Palazzo'nun alt katlarına gizlice girdi. Günlerce orada kaldı. Ne bulduğunu kimse bilmiyor. Ama çıktığında değişmişti. Konuşması, davranışları, sanki başka biri olmuştu. Ve intihar etti. Öyle söylendi. Ama cesedi bulunamadı. Sadece giysiler, San Marco meydanında bırakılmış. Cebinde bir not: 9. maskeyi taktım. Artık ben değilim. Bir ürperti Eleanor'ın omurgasından geçti. Giovanni, o odayı görmem gerekiyor. İmkansız. Palazzo Venier'in o kısmı mühürlendi. Müze yönetimi asla. O halde gece gideriz. Giovanni ona baktı, şaşkınlık ve hayranlık karışımı bir ifadeyle. "Sen deli misin?" "Hayır. Ama gerçeği öğrenmeye kararlıyım." Gece yarısı Palazzo Venier'in önünde durdular. Modern sanat eserleriyle dolu müze kapalıydı, karanlıktı. Giovanni'nin eski bir güvenlik görevlisiyle bağlantısı vardı, rüşvet karşılığında yan kapıyı açık bırakacaktı. İçeri süzüldüler, Eleanor'ın el feneri karanlıkta dans etti. Modern sanat galerileri geceleyin ürkütücüydü, soyut heykeller gölgeler halinde, resimler hayaletler gibi. "Alt kata giden merdiven burada," diye fısıldadı Giovanni. Aşağı indiklerinde hava değişti. Daha soğuk, daha nemli. Lağım kokusu. Duvarlar çıplaktı, eski tuğlalar ve taşlar. Asırlardır kimsenin dokunmadığı bir yer. Dar bir koridordan geçtiler. Giovanni bir duvara yaklaştı, taşları hissetti. Burası olmalı. Eski planlara göre, gizli oda burada. Bir tıklama sesi. Duvarın bir bölümü içeri kaydı. Eleanor nefesini tuttu. Önlerinde küçük bir oda açılmıştı. Duvarlarda fresk tam da fotoğraftaki gibi. 9 maske, daire şeklinde dizilmiş. Ama şimdi, fener ışığında, daha fazla ayrıntı görülebiliyordu. Her maskenin altında bir isim. Kurbanların isimleri. Caterina, 17. Laura, 19. Paolo, 16. Ve ortada, zemine bir taş tablet gömülmüştü. Üzerinde oyulmuş bir yüz, korkunç, çarpık, ağzı çığlık atar gibi açık. "Bunlar onların adları," dedi Eleanor titreyerek. "Öldürdükleri insanlar." Giovanni duvara yaklaştı, parmaklarını freskin üzerinde gezdirdi. "Ve burada bir yazı var, çok soluk ama." Eleanor yanına geldi. Latince, eski, neredeyse okunamaz. "Novum vultus, novum anima. Ultimus vultus est vultus mortis." 900, 9 ruh, diye çevirdi Eleanor.
Son yüz, ölümün yüzüdür. Tam o sırada bir ses duyuldu. Ayak sesleri, yukarıdan, birisi var, diye fısıldadı Giovanni panik içinde. Ama çok geçti. Odanın girişine bir figür belirdi. Siyahlar giyinmiş, yüzünde maske beyaz, ifadesiz bir Volto maskesi. Aradığınızı buldunuz Doktor Ashworth, ses tuhaf, boğuktu maskenin arkasından. Eleanor geri çekildi. Sen kimsin? Ben mirasın koruyucusuyum. 9 maskeli meclisin mirasının. Figür bir adım öne çıktı. Lord Pemberton gibi siz de çok fazla araştırdınız. Çok fazla öğrendiniz. Giovanni konuşmaya çalıştı, biz sadece tarihçileriz, biz. Tarih gömülü kalmalıdır. Maskeli figür elini kaldırdı. Bir şey parladı bıçak. Eleanor içgüdüsel olarak Giovanni'yi yana itti. Bıçak havayı yararak duvarı sıyırıp geçti. İkisi de kapıya koştu ama bir başka figür orada belirdi. Sonra bir başkası. 3 maske, 3 figür. Ritüel tamamlanmalı, dedi ilk maskeli. 9. ve son yüz bulunmalı. Ve siz mükemmel adaysınız, doktor. Eleanor'ın kalbi delice çarpıyordu. Geri çekildiler, odanın derinliklerine. Çıkış yoktu. Ama sonra fark etti zemindeki taş tablet. Üzerinde oyulmuş yüz. Ve etrafında, belirsiz, küçük semboller. Giovanni, diye fısıldadı. Tabletteki semboller, bunlar Kayıp Yüzler kitabındaki sembollerle aynı. Yaşlı profesör eğildi, baktı. Haklısın, ama ne anlama geliyorlar? Eleanor kitabı çantasından çıkardı, hızla sayfaları çevirdi. Her sembol bir notla eşleşiyordu. Ve notlar birleştiğinde, bir harita. Odanın kendisinin haritası. Bu bir tuzak değil, dedi Eleanor nefes nefese. Bu bir kilittir. Tabletteki semboller doğru sırayla basılırsa. Bir şey tıkladı. Zemin titredi. Maskeli figürler duraksadı. Ne yaptınız? Odanın arkasında, fresklerin gerisinde, gizli bir kapı açıldı. Dar bir tünel görünüyordu. Koş, diye bağırdı Eleanor. İkisi de tünele atladılar, maskeli figürler peşlerinden gelirken. Karanlık, dar, taş duvarlar. Önlerinde zayıf bir ışık ay ışığı. Tünel bir kanala açılıyordu. Venedik'in sullarına. Orada küçük bir kayık sallanıyordu, sanki onları bekliyormuş gibi. Kayığa atladılar, Eleanor kürek çekmeye başladı. Arkalarından maskeli figürler tünelin ağzında belirdi ama suya girmediler. Sadece durdular, izlediler. Ve sonra baş figür yavaşça maskesini çıkardı. Eleanor nefesini tuttu. Tanıdığı bir yüzdü. Ama nasıl olabilirdi? O kişi 100 yıl önce ölmüştü. Pemberton, diye fısıldadı. Ama adam gülümsedi genç, çok genç bir yüz. Hayır, Doktor Ashworth, ben Henry değilim. Ben 9'uncuyum. Ve siz de yakında birlikte olacaksınız. Sonra karanlık ona yuttu. 3 ay sonra, Eleanor Oxford'daki ofisinde oturuyordu. Venedik olayından sonra İtalyan polisine bildirmişlerdi. Palazzo Venir'i araştırmışlardı. Gizli odayı bulmuşlardı. Ama maskeli figürlerden iz yoktu. Tünelde görünmez olmuştu sanki hiç var olmamıştı. Kayıp Yüzler kitabı şimdi güvenli bir kasada saklanıyordu. Eleanor onu bir daha açmayı reddetmişti. Ama bazen, geceleri, rüyalarında maskeleri görüyordu. 9 maske, dairesel dizilmiş. Ve ortada, onu bekleyen boş bir yer. 9. maske henüz takılmamıştı. Ve Eleanor, bir gün, birinin onu bulmaya geleceğini biliyordu. Eleanor'ın ofis telefonunun çalması onu derin düşüncelerinden uyandırdı. Dışarıda Oxford'un Mart yağmuru pencerelere vuruyordu. Alo, Profesör Ashworth. Tanımadığı bir kadın sesi. Amerikan aksanı. Adım Doktor Sarah Chen. Yale Üniversitesi'nden arıyorum. Sizinle görüşmem gerekiyor. Acil bir durum. Eleanor irkildi. Venedik'ten sonra hiç kimseyle konuşmak istememişti. Üzgünüm Doktor Chen, şu anda yeni projeler almıyorum. Lord Pemberton'ın torununun torunu öldürüldü. Boston'da, dün gece. Eleanor kalemi elinden düştü. Ne dediniz? Charlotte Pemberton, 32 yaşında, sanat tarihçisi. Kendi apartmanında bulundu. Profesör Ashworth, yüzü kesilmişti. Tıpkı bir maske gibi. Kan Eleanor'ın damarlarında dondu. Ben polisle konuşmalıyım. Polis sizinle konuşmak istiyor. Charlotte'un evinde bir şey buldular. Sizin için bırakılmış bir not. Sarah duraksadı. Ve bir maske. 9 maskeden biri. 2 gün sonra Eleanor kendini Boston'daydı, Logan havalimanından çıkarken nemli havayı içine çekiyordu. Sarah Chen onu karşıladı 30'lu yaşlarında, kısa siyah saçlı, keskin gözlü bir kadın.
Teşekkürler geldiğiniz için, dedi Sarah el sıkışırken. Biliyorum bu kolay değil. Ama Charlotte, o benim arkadaşımdı. Arabada giderken Sarah detayları anlattı. Charlotte geçen yıl Venedik'teydi. Aile arşivlerini araştırıyordu. Lord Henry Pemberton hakkında bir biyografi yazıyordu. Ve sonra, bir şeyler buldu. Ne gibi? Bilmiyorum. Bana söylemedi. Ama son konuşmamızda paranoyaktı. Birilerinin onu izlediğini söylüyordu. Geceleyin maskeler gördüğünü. Tıpkı Lord Henry gibi, diye düşündü Eleanor. Tarih tekerrür ediyordu. Charlotte'un apartmanı Beacon Hill'deydi, güzel, tarihi bir bölge. Ama içerisi artık polis şeridiyle çevriliydi. Dedektif Michael Torres onları karşıladı, 50 yaşlarında, yorgun yüzlü bir adam. Profesör Ashworth, sizinle konuşmam gerekiyor. Onları Charlotte'un çalışma odasına götürdü. Duvarlar kitaplarla kaplıydı. Ve bir köşede, bir mankenin üzerine yerleştirilmiş, bir maske. Moreda siyah kadife, ağızsız, gözleri sadece küçük deliklerle. Bunu kurbanın göğsünün üzerine yerleştirilmiş bulduk, dedi Torres. Ve bu notu, bir kanıt poşeti uzattı. Eleanor notu okudu. Eski İtalyanca, el yazısı Lord Henry'nin mektubundakiyle aynı. 9 ruhun 8'i toplandı. Biri kalıyor. Eleanor Ashworth, 9. yüz senin olacak. Venedik'te, Karnevale'de, seni bekliyoruz. Karnevale, diye fısıldadı Sarah. Venedik Karnavalı, 2 hafta sonra başlıyor. Torres Eleanor'a baktı. Profesör, ne olduğunu biliyorsunuz. Lütfen bana anlatın. Eleanor derin bir nefes aldı. Sonra her şeyi anlattı, Kayıp Yüzler kitabını, 9 maskeli meclisi, Palazzo Venier'deki gizli odayı, maskeli figürleri. Torres bitirdiğinde sessiz kaldı. Sonra, bu bir tür tarikat mı, diye sordu. Evet, ama sadece bir tarikat değil. Onlar, bir şeye inanıyorlar. 9 kurbanın 9 ruhunu toplarlarsa, bir güç elde edeceklerine inanıyorlar. Ve siz 9'uncusunuz. Öyle görünüyor. Sarah öne eğildi. O zaman Venedik'e gitmemeliyiz. Sizi koruma altına almalıyız. Ama Eleanor başını salladı. Hayır. Kaçarsam, başka birini öldürecekler. Ve bu asla bitmeyecek. Gözlerini Torres'e çevirdi. Ben yem olacağım. Ama bana yardım etmeniz gerekiyor. Venedik Karnevale döneminde bambaşka bir şehirdi. Sokaklar maskeli insanlarla doluydu, turistler, soytarılar, kolombinalar, arleşinolar. Gerçeklik ve fantazi arasındaki çizgi bulanıklaşmıştı. Eleanor, Sarah ve dedektif Torres bir otelde kaldılar, küçük, Rialto Köprüsü yakınında. İtalyan polisi de dahil olmuştu, komiser Luca Rossini, Venedik'teki organize suçlardan sorumluydu. 9 maskeli meclis hakkında eski dosyalar var, dedi Rossini toplantıda. 1970'lerde, bazı cinayetler olmuştu. Benzer şekilde yüzleri kesilmiş kurbanlar. Ama sonra durdu. Soruşturma kapandı. Neden durdu, diye sordu Torres. Bilmiyoruz. Belki ritüeli tamamladılar. Belki gizlendiler. Ama şimdi, geri geldiler. Rossini masaya eski bir fotoğraf koydu. Siyah beyaz, 1973 tarihli. Bir ceset San Marco meydanında, bir maskenin yanında. Eleanor fotoğrafa dikkatlice baktı. Maske tanıdıktı. Bu Bauta maskesi. Kayıp Yüzler kitabındaki ilk maske. Yani 8 tane daha var, dedi Sarah. Charlotte 9'uncuydu demek. Hayır. Eleanor başını salladı. Charlotte, onları bulmaya çalışıyordu. O bir kurban değildi. O bir tehdit, dedi. Bu yüzden öldürdüler. Duraksadı. Gerçek kurbanlar başka. Belki yıllardır, belki asırlardır ölüyorlar. Her nesilde 9 kişi. Torres kaşlarını çattı. O zaman bu nasıl hala devam ediyor? İnsanlar yüzyıllarca yaşayamaz. Yaşayamazlar, dedi Eleanor yavaşça. Ama belki, aktarılabilir. Belki ritüel sadece güç vermekte kalmıyor. Belki bir şeyi, geçiriyor. Bir varlığı, bir ruhu. Sessizlik. Sonra Rossini, siz buna inanıyor musunuz profesör, diye sordu. Ben bir tarihçiyim, komiser. Kanıtlara inanırım. Ve kanıtlar bize diyor ki, birisi insanları öldürüyor. Sebepleri ne olursa olsun. Ayağa kalktı. Bu gece Karnevale'nin açılış balosu var, Palazzo Pisani'de. Orada olacağım. Sarah şoke olmuş görünüyordu. Deli misin? Seni orada öldürmeye çalışacaklar. Biliyorum. Bu yüzden hazır olacağız. Palazzo Pisani o gece muhteşemdi. Avizeler kristal ışıkla parıldıyordu, müzik koridorları dolduruyordu, yüzlerce maskeli konuk dans ediyordu.
Eleanor kırmızı bir elbise giymişti, yüzünde altın bir Colombina maskesi vardı. Ama kulaklığında Torres'in sesi, "Sizi görüyoruz profesör. Her şey yolunda. Etrafınızda 6 memur var, hepsi maskeli. Sizi koruyacaklar." Eleanor baloya girdi, kalabalığın arasında kayboldu. Her yüz bir maskeydi. Kim gerçek konuktu, kim öldürücü söylemek imkansızdı. Bir saat geçti. Dans, içki, sohbet. Hiçbir şey. Belki gelmeyeceklerdi. Belki. "Dans eder misiniz?" Eleanor döndü. Karşısında uzun boylu bir adam duruyordu. Smoking giymiş, yüzünde beyaz bir Volto maskesi. Tıpkı Palazzo Venier'de gördüğü gibi. Kalbi çarpmaya başladı. Tabii. Adam onu dans pistine çekti. Elleri soğuktu, tutuşu sıkıydı. Yakından Eleanor gözlerini görebiliyordu, maskenin arkasında yeşil, derin, neredeyse ışıltılı. "Geldiğiniz için teşekkürler Doktor Ashworth," dedi adam. Sesi boğuktu. "Cesaretinizi takdir ediyoruz. Siz kimsiniz?" "Ben çoğuz ve tekiz. Ben geçmişiz ve gelecekiz. Ben 900'üz. Adam eğildi, fısıldadı, "Ve siz de bize katılacaksınız." Eleanor geri çekilmeye çalıştı ama adam onu sıkıca tuttu. Diğer eli cebine gitti, bir şey parladı, bıçak. "Şimdi," diye bağırdı Eleanor. Anında 6 polis memuru kalabalıktan fırladı. Ama adam hızlıydı. Eleanor'ı kendine kalkan yaptı, bıçağı boğazına dayadı. "Geri çekilin," diye hırladı. "Yoksa onu burada öldürürüm." Polisler durdu. Torres silahını çekmişti ama ateş edemezdi. Adam Eleanor'ı balkona doğru sürükledi. Dışarıda Venedik gecesi, karanlık sular, uzak ışıklar. "Neden bunu yapıyorsunuz?" diye sordu Eleanor. "Neden ben? Çünkü siz araştırdınız. Çünkü siz sordunuz. Çünkü siz, bakmak istemeyen şeyleri gördünüz." Adam maskesini çıkardı. Eleanor nefesini tuttu. Yüz, değişiyordu. Sanki bir film gibiydi. Farklı yüzler birbiri ardına, genç, yaşlı, erkek, kadın. Ama hepsinin gözleri aynıydı. Yeşil, parlak, ölü. "Biz asırlar boyunca yaşıyoruz," dedi adam, sesler karışık, çoklu. "Her nesilde 9 ruh topluyoruz. Ve her seferinde, daha güçlü oluyoruz. 9 tamamlandığında, sonsuzluk bizim olacak." "Delilik bu," diye bağırdı Eleanor. "Değil, gerçek. Ve siz buna tanık olacaksınız." Ama tam o sırada bir şey oldu. Balkonda bir gölge belirdi. Bir figür, siyahlar giyinmiş. Giovanni. Yaşlı profesör elinde bir şey tutuyordu, Kayıp Yüzler kitabı. "Hayır," diye çığlık attı maskeli adam. "Bu nasıl? Seni takip ettim," dedi Giovanni. Eleanor'ı bastığından beri. Kitabı açtı, yüksek sesle okumaya başladı, Latince kelimeler, eski bir dua. Maskeli adam bağırdı. Bıçak düştü. Eleanor'ı bıraktı, Giovanni'ye saldırdı. Ama Giovanni geri çekilmedi. Okumaya devam etti. Ve her kelimeyle, maskeli adamın yüzü daha çok değişti. Çözülmeye başladı. Sanki maske gerçek yüz olmuştu ve şimdi dökülüyordu. "Duyur," diye haykırdı adam, sesler artık bir kakofoniydi, yüzlerce ses aynı anda. "Biz ölümsüzüz. Biz." Giovanni son kelimeyi okudu. Bir ışık patlaması, bir çığlık ve sonra, sessizlik. Balkonun zeminine beyaz bir Volto maskesi düştü. Kırılmış, boş. Adam yok olmuştu. Sonraki sabah Eleanor ve Giovanni Lido'da, sahilde oturuyorlardı. Mart güneşi yumuşaktı, dalgalar usulca kıyıya vuruyordu. "Nasıl bildin?" diye sordu Eleanor. Giovanni gülümsedi. "Kayıp Yüzler kitabı sadece bir kayıt değildi. Aynı zamanda bir karşı ritüeldi. 1576'da, 9 maskeli meclis ritüelini gerçekleştirirken, biri onları durdurdu. Başka bir topluluk gizli, iyi niyetli. Kitabı yazdılar, bir tuzak olarak. Her maske için bir karşı dua. Ama, adam kayboldu. O gerçekten ölümsüz müydü? Hayır. O bir varlıktı, bir egregor, toplu inanç ve ritüelden doğan bir şey. Asırlar boyunca 9 kişi ona güç verdi, ruhlarını ona aktardı. Ve o güçlendi. Ama temeli yalana dayanıyordu. Gerçeği söyleyince, çözüldü. Eleanor dalgalara baktı. Peki geri gelecek mi? Belki. Belki başka bir formda, başka bir yerde. Karanlık her zaman vardır Eleanor. Ama ışık da var. Ve biz ışığı koruruz. Sessizce oturdular. Sonra Eleanor, "Charlotte," diye sordu. Onun ruhu huzurda. Diğer kurbanlar gibi. Ritüel tamamlanmadı, bu yüzden varlık onları esir alamadı. Giovanni Eleanor'ın eline dokundu. "Sen de hayattasın. Kazandık."
Ama Eleanor o kadar emin değildi. Çünkü cebinde hala bir şey vardı, Charlotte'un evinden aldığı bir fotoğraf. Charlotte, genç, gülen, maskesiz. Ve fotoğrafın arkasında, küçük bir not, Charlotte'un el yazısıyla. Eğer bunu okuyorsan, ben artık yokum. Ama gerçeği bul Eleanor. 9 maske sadece başlangıçtı. Asıl sır, 10. maskede. 10. maske. Eleanor fotoğrafı Giovanni'ye gösterdi. Yaşlı profesörün yüzü soldu. Tanrım, diye fısıldadı. Eğer 9 maske ritüelin parçalarıysa, 10. maske ne? Eleanor cevabı bilmiyordu. Ama bildiği bir şey vardı, hikaye henüz bitmemişti. Ve bir yerlerde, Venedik'in gölgelerinde, 10. maske onları bekliyordu. Eleanor ve Giovanni hemen Charlotte'un notlarını incelemeye başladılar. Sarah Chen Boston'dan dijital kopyalarını gönderdiği yüzlerce sayfa, el yazısı notlar, çizimler, fotoğraflar. Oteldeki odada, gece yarısına kadar çalıştılar. Marcus da Oxford'dan uçakla gelmişti, genç asistan yorgunluktan bitkin görünüyordu ama kararlıydı. Burada bir şey var, dedi Marcus bir not kağıdını inceleyerek. Charlotte'un Palazzo Ducale arşivlerinden bulduğu bir belge. 1577 tarihli ritüelin bir yıl sonrası. Giovanni eğildi. Ne diyor? Bir dua emri. Giacomo Venier'in tüm mallarına el konulmasını emrediyor. Ve bir cümle. Marcus okumaya başladı. Tanrı'ya karşı işlenen korkunç günah sebebiyle, Venier ailesinin tüm sembol ve işaretleri yok edilecektir. Ancak Doçmeşera Doe'nin maskesi 9 sihirli meclis tarafından korunacak, ebediyen saklanacaktır. Doçmeşera, diye tekrarladı Eleanor. Doe'nin maskesi. 10. maske bu olmalı. Sarah ekrandan baktı. Ama 9 sihirli meclis nedir? 9 maskeli meclisten farklı mı? Hayır, dedi Giovanni yavaşça. Aynı şey. Ama burada farklı bir isim kullanmışlar sanki resmi bir organ gibi göstermek için. Demek ki ritüelden sonra, Venedik hükümeti onları, meşrulaştırmış. Eleanor ayağa kalktı, pencereye yürüdü. Dışarıda Venedik gecesi karanlık ve sessizdi. Düşünsenize, dedi. Ritüel başarısız oldu. Ama meclis hala güçlüydü, zengin, etkili aileler. Doe'ye baskı yaptılar. Ve bir anlaşma yaptılar. Resmi olarak cezalandırıldılar, ama gerçekte, korundular. Ve Doe'nin maskesini sakladılar, diye ekledi Marcus. Ama neden? Bu maskenin ne önemi var? Eleanor Charlotte'un notlarına döndü. Sayfaları hızla çevirdi. Ve sonra buldu bir çizim. Bir maskenin eskizi, ama diğerlerinden farklı. Daha büyük, daha süslü. Altın yaldızlı, mücevherlerle süslü. Ve ortasında, alnın tam yerinde bir göz. 3. göz. Bu bir Doe maskesi değil, diye fısıldadı Eleanor. Bu, bir kontrol maskesi. Giovanni yaklaştı. Ne demek istiyorsun? 9 maske 9 ruhu topluyor. Ama onları kontrol eden, yöneten bir şey olmalı. Yoksa kaos olur. 9 farklı ruh, 9 farklı irade. Eleanor'ın gözleri büyüdü. 10. maske efendi. Diğer 9 kölesi. Kim 10. maskeyi takarsa, diğer 9'u kontrol eder. Sessizlik. Sonra Sarah, o zaman Palazzo Venier'deki adam, dedi. Bir köleydi, diye tamamladı Eleanor. Sadece bir parçaydı. Asıl efendi, 10. maskeyi taşıyan. Torres, köşedeki sandalyeden ayağa fırladı. O zaman hala oradalar. Hala bir lider var. Evet. Ve 10. maskeyi bulmalıyız. Eleanor Charlotte'un notlarına baktı. Charlotte bunu biliyordu. Bu yüzden öldürüldü. Çünkü çok yaklaşmıştı. Marcus bir sayfa buldu. Burada bir adres var. Charlotte'un el yazısıyla, Biblioteca Marciana, gizli oda, Sansovino'nun mirasçıları. Giovanni heyecanlandı. Sansovino, Jacopo Sansovino, Biblioteca Marciana'yı tasarlayan mimar. 16. yüzyılda yaşadı. Eğer meclis onunla bağlantılıysa, kütüphaneye gitmemiz gerekiyor, dedi Eleanor. Şimdi, Biblioteca Marciana San Marco meydanında, Doe Sarayı'nın yanında, Venedik'in en görkemli kütüphanelerinden biriydi. Ama gece yarısı kapalıydı. Rossini'nin İtalyan polisi yardımıyla içeri girdiler. Görevli rahatsız görünüyordu ama izin verdi. Gizli oda nerede olabilir, diye sordu Marcus. Giovanni kütüphaneyi inceledi, yüksek tavanlar, fresk süslemeler, eski kitap rafları. Sansovino bir mason ustasıydı. Gizli odalar inşa etmeyi severdi. Ama nerede? Eleanor bir freski inceledi. Mitolojik bir sahne 9 miyuz, bir daire halinde. Ve ortalarında, Apollo, lir çalıyor.
Burada, dedi. 9 miyuz, 9 maske. Bu bir işaret. Freskin altında, mermerde küçük bir oyma vardı. Eleanor parmağını oraya bastırdı. Tık. Duvarda bir panel açıldı. İçeride dar bir merdiven, aşağıya iniyordu. Loş, nemli, eski. Gidin, dedi Rossini. Ben ve adamlarım burada bekleriz. Bir şey olursa bağırın. Eleanor, Giovanni ve Marcus aşağı indiler. Her basamak gıcırdıyordu. Hava soğuktu, lağım kokuyordu. En altta küçük bir oda vardı. Duvarlarda raflar, raflarda eski kutular, ciltli kitaplar. Ve ortada, bir kaide üzerinde bir maske. Altın yaldızlı, mücevherli, muhteşem. Doe'nin maskesi. Ama maskenin önünde birisi duruyordu. Yaşlı bir kadın, beyaz saçlı, zarif kıyafetler içinde. Yüzü tanıdıktı. Contessa Grimani, diye fısıldadı Giovanni. Kadın gülümsedi. Giovanni, eski arkadaşım. Seni burada göreceğimi biliyordum. Eleanor ona baktı. Siz Venedik Belediyesi'nin kültür danışmanısınız. Sizi tanıyorum. Evet. Ve ben Grimani ailesinin son üyesiyim. 9 maskeli meclisin son mirasçısıyım. Contessa maskeye dokundu. Nesiller boyunca, ailem bu sırrı korudu. Ritüel hiç tamamlanmadı. Ama umut hep vardı. Her yüzyılda, yeni bir deneme. Yeni 9 ruh. Siz misiniz, diye sordu Eleanor. Siz mi liderleri? Ben koruyucuyum. Ben bekleyenim. Contessa maskeyi kaldırdı. Ve şimdi, zamanı geldi. 9 ruh toplandı. Sadece son adım kalıyor. Giovanni öne çıktı. Adriana, lütfen. Bu delilik. Ritüel işe yaramaz. Sadece ölüm getirir. Sen ne biliyorsun Giovanni? Contessa'nın sesi sertleşti. Sen hep inkar ettin. Ama ben gördüm. Ailem gördü. Güç gerçek. Ölümsüzlük mümkün. Ölümsüzlük değil bu, dedi Eleanor. Esaret. 9 ruh köle olacak. Ve siz sadece bir kap olacaksınız. O varlık için. Contessa duraksadı. Bir anlığına, gözlerinde şüphe belirdi. Ama sonra maskeyi yüzüne kaldırdı. Hayır, diye bağırdı Giovanni. Çok geçti. Maske Contessa'nın yüzüne yapıştı. Kadın çığlık attı. Sonra sesi değişti derin, çoklu, korkunç. Bedeni titredi, gözleri yeşile döndü. Sonunda, dedi varlık. 9 ruh birleşti. Ben Tamamlandım. Eleanor geri çekildi. Marcus donmuştu, ağzı açık. Ama Giovanni sakin kalmıştı. Elini cebine soktu, bir şey çıkardı, küçük bir cam şişe. İçinde kırmızı bir sıvı. Bu nedir, diye sordu varlık, Contessa'nın bedeninden. Giacomo Venier'in kanı, dedi Giovanni. 1577'de, ölmeden önce, ritüeli bozmak için kanını kutsattırdı. Kutsal suya karıştırdı. Ve bir şişeye sakladı. Şişeyi açtı. Ailem nesiller boyunca bunu korudu. Bu anı bekleyerek. Sen yapamazsın, diye hırladı varlık. Ama Giovanni şişeyi maskeye fırlattı. Kırmızı sıvı maskeye değdi. Bir ışık patlaması. Bir çığlık, binlerce ses, aynı anda. Oda titredi, duvarlar çatladı. Maske Contessa'nın yüzünden düştü. Altın yaldızlar eridi, mücevherler döküldü. Ve maske, kül oldu. Contessa yere yığıldı. Gözleri normal, kahverengi. Ağlıyordu. Ne yaptım, diye fısıldadı. Giovanni yanına diz çöktü. Özgürsün Adriana. Hepsi bitti. Eleanor etrafına baktı. Duvarlardaki kutular titriyordu. Kitaplar düşüyordu. Ve sonra, diğer maskeleri gördü. 9 maske, raflarda dizili. Hepsi çatlıyordu. Kırılıyordu. Toza dönüşüyordu. Ritüel bozulmuştu. 9 ruh serbest kalmıştı. Marcus fısıldadı, bitti mi? Evet, dedi Eleanor. Sonunda bitti. 3 ay sonra, Eleanor Oxford'daki ofisinde oturuyordu. Bahar güneşi pencereden içeri sızıyordu, bahçedeki çiçekler açmıştı. Masasında yeni bir kitap vardı, henüz tamamlanmamış. Başlığı, Venedik'in Kayıp Yüzleri, 9 Maskeli Meclis'in Gerçek Hikayesi. Giovanni e-posta göndermişti. Contessa Grimani iyileşiyordu, terapideydi. Venedik polisi diğer meclis üyelerini yakalamıştı, 8 kişi, hepsi yaşlı, hepsi itiraf etmişti. Charlotte Pemberton'ın mezarı Boston'daydı. Eleanor oraya gidecekti, bir ay sonra. Bir konuşma yapacaktı, Charlotte'u anacaktı. Marcus kapıyı çaldı. Profesör, bir paket geldi. İtalya'dan. Eleanor paketi açtı. İçinde küçük bir kutu, bir de mektup. Mektup Giovanni'dendi. Sevgili Eleanor,
Biblioteca Marciana'nın enkazını temizlerken bunu bulduk. Sanırım bu sana ait. Sen hepsini çözdün. Sen herkesi kurtardın. Ama unutma, tarihin her zaman yeni sırları vardır. Ve sen onları bulmaya devam edeceksin. Sevgilerimle, Giovanni. Kutuyu açtı. İçinde küçük bir nesne, gümüş bir madalyon. Üzerinde 9 maske, daire halinde. Ve ortada, kazılmış bir yazı. Veritas Lux Mi, gerçek benim ışığımdır. Eleanor gülümsedi. Madalyonu boynuna taktı. Dışarıda, Oxford'un çanları çalıyordu. Yeni bir gün başlıyordu. Ve yeni gizemler, yeni hikayeler, hala keşfedilmeyi bekliyordu. Marcus içeri baktı. Profesör, bir öğrenci var. Eski bir el yazması bulmuş, sizinle konuşmak istiyor. Floransa'dan, 1478 tarihli bir günlük. Medici ailesiyle ilgili. Eleanor ayağa kalktı. Gözlerinde eski o ışık belirmişti, merak, heyecan, keşif arzusu. Onu içeri al, dedi. Çünkü bir gizemci için, hikaye asla bitmezdi. Sadece yeni bir sayfa açılırdı. Son.